Yeni bir Blender videosu ile karşınızdayım. Bu videoda 3 boyutlu yazıcılarımız için kritik öneme sahip olan 3D Print eklentimizi tanıtmaya çalışacağım. Bu eklenti 3 boyutlu yazıcılarımızda çizmiş olduğumuz objeleri düzgün bir şekilde baskısını yapmamıza yarayan bir eklentidir. Öncelikle yüklenmesiyle başlayalım. Blender 4 versiyonundan sonra eklentilerimiz yükleme dosyasıyla beraber gelmemekte. Add-ons bölümünden hariç bir de Get Extensions sekmesi bulunuyor. Online olarak çevrim içi olmanız gerekiyor ve burada arama yerine 3D Print yazdığınız zaman eklentimiz karşımıza geliyor. Buradaki Install butonuna tıklayarak bu eklentiyi yükleyebilirsiniz. Eklentiyi yükledikten sonra sağ panelde 3D Print yani 3 boyutlu baskı şeklinde bir sekme geliyor. Eklentimiz bu şekilde görünüyor. Eklentimizin üzerinde bir kısaca durursak istatistikler, kontroller, checks bölümü, clean up, edit ve export bölümleri bulunuyor. Bizim için önemli olan clean up, export ve üst bölüm bizim için önemli. Sırayla bunların ne işe yaradığını anlatmaya çalışayım. İstatistikler bölümünde 2 bölüm bulunuyor. Volüm ve area. Volüm hacmini gösteriyor bizim çizimimizin. Küp cinsinden belirtmekte 3.73 mm küp. Sağ taraftaki area bölümü de yüz ölçümünü göstermekte. Bu da kare cinsinden belirtiyor. 12.04 mm karede dış alan yüzeyimizin boyutu bulunuyor. Devamında kontroller bölümündeyiz. Burada Solid, Intersections, Degenerate, Non-Planar, Thickness, Sharp ve Overhang. İsterseniz bunlara tek tek tıklayarak aşağıdaki hata mesajlarını görebiliyorsunuz veya alt tarafta Check All'e tıkladığınız zaman bütün hata mesajlarını da alt alta görebilirsiniz. 3 objede bu hata mesajlarınızı nasıl gidereceğinizi göstereceğim. Soldaki şeklimiz küre şeklidir. Burada Check All'e bastığımız zaman 10 adet non-manifold kenarımızın, H'imizin hatalı olduğunu, devamında intersect face'imizin 4 adet hatalı olduğunu, bir tane non-flat face'imizin yani düz olmayan yüzeyimizin olduğunu söylüyor 5 adet. 3 adet ince yüzümüzün olduğunu söylüyor. Bunların hepsinin tek tek olmasının bir anlamı var. Yalnız bir hatayı giderdiğimiz zaman diğer hataların da düzelmiş olduğunu göreceğiz. İlk başta şeklimize baktığımız zaman herhangi bir hatamızın olmadığını görüyorum. Blender'ın bir güzelliği de X-Ray modu. Alt Z kısa yoluna bastığınız zaman şeklimizin içini gösteren bir özelliği bulunuyor. Burada hatalı yerleri şu an bir görebiliyoruz. Edit moda geldiğimde eklentinin sonuç bölümünü de hatalı olan sekmelere tek tek tıklayabildiğimizi görmekteyim. Şöyle yapalım öncelikle. Non-Manifold'a bir tıklayalım. Hatalı yüzlerimiz bizim karşımıza geldi. Bunları sırayla kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü bu şekilde bir baskı sürecine bu şekli gönderirsem hatalı yüzeyler elde edeceğim. Bunları gidermemiz gerekiyor. Tekrardan Alt Z ile normal moda gelelim. Ne demiştik? Buraya tıkladığım zaman hatalı kenarları gösteriyor. O zaman bizim bu hatalı kenarları tek tek düzeltmemiz gerekiyor. Şu an kenar modundayım. Yüz moduna 3 rakamıyla gelelim ve ilk yüzümüz bu idi. İlk öncelikle yapmamız gereken işlem seçili olan hatalı yüzeyimize tıkladıktan sonra G harfine basıp hareket ettirmek ve hatalı bölümü de şu an görmekteyiz. Faremizin sağ kliğine basıp eski haline geri getireceğiz ki şeklimiz bozulmasın. Hatalı alanı seçiliyken X'e basıyorum ve bir silme menüsü çıkıyor. Verticals, noktalar, edges kenarlar, face, yüzler, bir altta only kenarlar ve yüzler ve sadece yüzler. Burada vertikalsi bastığım zaman noktaların bağlı olduğu çizgileri de silecektir. Bu da şeklimizi bozacak. Deneyelim. Noktalarımızın bağlı olduğu bütün noktaları da sildi ve şeklimiz bozuldu. O zaman CTRL-Z ile basacağım. Sadece yüzleri silersem gene hatalı olmuş olurum. Buna bağlantılı olan kenarları da silmem gerekecek. Deneyelim. Sadece yüzler diyeyim ve tekrardan Check All'e basayım. Bir düzelme olmadı.
Tekrardan non-manifold'u basayım. Bakın burada hala hata var. Biz orada sadece yüzeyi silmiş olduk. 3 ile 100 moduna geleyim. Sadece yüzeyi silmiş olduk. Yalnız burada bu kenarlar çizgilerde hala kalmış oldu. Tekrardan CTRL-Z diyorum. CTRL-Z diyorum. Z, Z, X, Only H ve Faces. Yani çizgiler ve yüzü de sil. Bu şekilde siler isem tekrar çek diyorum ve 7 hatalı kenarımıza ulaşmış olduk. Tekrardan tıklıyorum ve buradaki hatayı şu an silmiş olduk. Başka nereler varmış? Bu ikisi varmış. Şimdi burada başka bir hata daha var. Intersect face. Bu da intersection'a tekabül ediyor. Bu yüzeylerin birbiriyle çakıştığı anlamına geliyor. İlk öncelikle bunu yapalım. Yine bir sıkıntı yokmuş gibi görünüyor burada obje modumuzda. Alt Z'ye basıyorum. Buradaki yüzümüzü tekabül ediyor. Edit moduna geliyorum. Alt Z ile normal obje moduna tekrardan geliyorum. Ve intersect face'imi seçiyorum. Hatta şöyle check all'den devam edelim. Intersect face'imi seçiyorum. Burada bakın bir dalgalanma bulunuyor. Bu dalgalanmayı da şu şekilde bir tek tek kontrol ederek bakabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok ama bunu zaten hareket ettirdiğim an burada bir sorunun olduğunu gördüm. Sağ klikle bırakıyorum. Bu sefer bu sıkıntılı olan yeri seçiyorum. Evet, burada bir yamukluk var. Ne yapmış? Evet, buradaki yüzümüz ne yapıyor? Yüzümüz hafif eğrilmiş. Alttakinin yüzünün içerisine doğru kaymış. Burada çarpışan yüzler anlamına geliyor. Bunu da G ile tekrardan şuraya yapabilirim. Hiçbir bağlantısı yok. X'e basıyorum. Face direkt diyebilirim. Face dersem bağlantılı olan yerleri de silmez. Hem kenarları hem de yüzü siler. Burada sadece'yi, only'yi seçmemizin nedeni bağlantılı olan yerleri de silmemesiydi. Ondan dolayı da face dersek burada hiçbir kalıntı kalmaz. Tekrardan eklentimize gelip check all diyorum. Non-manifold'umuz da aynı zamanda intersect'i sildiğimiz zaman burası da düşmüş oldu. Burada non-fillate faces'ler var. Yani düz olmayan yüzeylerimiz varmış. Onları bir kontrol edelim. Buradaki non-manifold edge yani düzgün birleşmeyen, burada solid'i ifade eden, düzgün birleşmeyen kenarlar veyahut da düzgün devam etmeyen kenarları tekabül ediyor. Check all'la devam edelim. Bunu bırakıyorum. Non-fillet face'imizi yani düz olmayan yüzeylerimizi düzelttiğimiz zaman buradaki hatamızın da gitmiş olduğunu göreceksiniz. Şimdi bunu seçelim. Burada bir bölüm var. Aynı zamanda da burada da bir bölüm var. Buraya ilk önce bakalım. Gene bir problem yok gibi görünüyor. X'e yapalım. Burada da gene bir problem yok gibi görünüyor. Ne yapacağız o zaman? Nokta moduna basacağız. Yani 1 ile şu soldaki vertex moduna geleceğiz. Bir kısa yolu ile. Şu an hatayı görmüş bulunmaktayım. Bir tane araya nokta gelmiş. Bu noktamızın hatasını nasıl giderebiliriz? Bu noktayı silerek yapabiliriz. X'e basayım. Noktaları sil, en üstteki vertices'e basıyorum. Gene bu sefer yüzeylerimizi de bağlı bulunan yüzeyleri de sildi. CTRL-Z diyorum. Burada sadece noktaları sil diye bir bölüm yok. O zaman ne yapacağım? Bu noktayı sadece silmek için CTRL-X'e basacağım. Ve bu noktayı da yok edecek. Hala kenarımız kalacak. Aynı zamanda da noktayı da silmiş olacağız. Bu hatayı başka nasıl giderebilirdik? CTRL-Z ile geri getireyim. Bu noktayı bu noktayla birleştirebilirdim. Birleştirelim. F harfine basayım. Check all diyeyim. Düzelmedi. Hatta üzerine non-manifold'umuzu düzgün birleşmeyen kenarımızın rakamını da yükseltti. Bunu bu şekilde birleştiremeyiz. CTRL-Z diyorum. Çünkü bu kenarımızın bu yüzey üzerinden devam etmesi gerekiyor. Bu sefer F harfini kullanmayacağız. J harfini kullanacağız. Yani bu yüzeyi de 2'ye bölmüş olacak. Hatta 100 moduna 3 ile gelip tek tek seçebileceğimi görebileceksiniz. Şimdi CTRL-Z diyorum. Z, Z, Z,
Z, Z. Tekrardan bunu F ile birleştireyim. Şimdi 100 ile 3 moduna geleyim. Bakın artık 2'ye bölmemiş olduğumuzdan dolayı da non-manifold'umuzun rakamını, değerini yükseltti. CTRL Z, 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 J ile birleştirirsem bu sorunu çözerim. Check all diyorum. 3'e indirdi. Burada ayrıyetten de 3 tane düz olmayan daha yüzeyimiz varmış. Bunlara bakalım. Burada bir sorun var. Bu sorun neden oldu? Çünkü buradaki noktamız aynı zamanda bu yüze de tekabül ediyor. O zaman bunu ortaya otomatikmen 2 tane üçgene böl diyebilirim veyahut da buradaki yapmış olduğum gibi noktaları J ile birleştirebilirim. Yüz moduna geleyim tekrardan. Kısa yolumuz CTRL T'ye basıyorum ve 2 tane üçgene bölmüş oldum bu alanı otomatikmen. Check all diyorum. Non-fillet face'imiz 2'ye düştü ve üzerine tıkladığımda da artık burada bir sıkıntı olmadığını gördüm. Burada farklı bir problemim var. 2 tane alanım var burada. Yani üst üste 2 tane yüzey gelmiş. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Burada clean up denilen bir make manifold, yani birleştirmeyi yap. Düzgün kenarların birleştirmesini yap özelliğini kullanabiliriz burada. Make manifold diyorum. Make manifold dedik ve buradaki bölümü de düzeltti. Şimdi tekrardan check all diyorum. Hala 2 tane düz olmayan yüzeyimiz varmış burada. Burada da noktamızın burada kaldığını görüyorum. Şöyle yapabiliriz. Check all diyelim. Edit moduna gelelim. Non-fillet face'e tıklayalım. Nokta moduna geldiğimiz zaman da bu noktanın burada problem oluşturduğunu görüyorum. CTRL X ile bu noktamı da sildiğim zaman check all diyorum ve bütün hata mesajlarım da siliniyor. Bir tane hata mesajım kaldı. Overhang face. Overhang face'i de baktığım zaman sadece 6 gösteriyor. Bu da mesela yazıcıda destek gerektiren bölümleri gösteriyor. Burada 45 derece overhang, 45 derece açıdan fazla olan yerleri bize işaretliyor. Baskı sürecinde buralarında düz çıkmasını istiyorsanız buradaki yerleri desteklemeniz gerekiyor anlamına geliyor. Yani burası bizi çok ilgilendirmiyor. Son olarak burada listede olmayan sharp bölümünü göstereyim. Sharp bölümü de keskin kenarlar olduğu anlamına geliyor. 160 dereceden az keskin kenarları bize keskin kenar olarak gösteriyor. Bir hata mesajı olduğunu bize varsayıyor. Lakin mesela şu küpün kenarları 90 derece. Bunu check all dediğim zaman kenar olarak keskin kenar hatası bunu vermiyor. Bu keskin kenar olarak vermiyor. 90 derecelik kenarları bize keskin göstermesi gerekiyor ama eklentimiz burada bir çizim hatası olduğunu varsaymadığı için bunu göstermiyor. Bir sonraki şeklimize de geçmiş olduk. Burada check all diyorum, bir problem görünmüyor. Burada bizi ilgilendiren bir durum var. Thickness bölümü. Thickness bölümü şu an 0 görünüyor. Bunun değeri de 0,001 mm. Buradaki değeri bizim baskı yapacağımız zaman nuzulumuzdan çıkan katman sayısı, dilimleme programındaki katman sayısı bizi ilgilendiriyor. Ben 2 kalınlıkta yapıyorum. Birisi 0,1 mm. Yani biraz daha böyle detaylı bir çizim olacak ise, baskı olacak ise 0,1 mm yapıyorum. Ama daha büyük bir şekil basacağım zaman bunu da 0,2 değerinde kullanıyorum. Şimdi bunu biraz daha detaylı, kapsamlı, küçük bir parça olduğunu düşünelim. Bunu 0,1 mm yaptım ve check dedim. Şu an bir problem göstermedi. Bunu daha büyük bir parça olduğunu varsayalım. 0,2 mm katmanlı bir nuzulumdan çıkan filamentin kalınlığı, genişlik değil yükseklik, ayarım 0,2 mm olduğunu düşünelim. Şimdi thickness'ı kontrol edelim. Bu sefer 2 tane yüzeyimin bu dilimleme sürecinde düzgün çıkmayacağını bana gösteriyor. Check all diyelim. Tab'la edit moduna geleyim. Bunlar hangi yüzeylermiş? Direkt zaten seçti. Bunlar hangi yüzeylermiş? Bu yüzeylermiş. Bunun kalınlığına bir bakıyorum hemen. Nokta moduyla edit moduna geliyorum. Benim kendi yapay zeka ile yazdığım eklentiyi hemen kullanacağım. Shift ile ikinci noktamı seçiyorum.
CTRL Shift Alt D tuşuna basıyorum. Şu an cetvel mesafem 0,18'miş. Yani ben bunu 0,2 milimetre katman kalınlığıyla basarsam burasını bana istediğim kalınlığı getirmeyecek anlamına geliyor. Bunu benim 0,1 milimetre katman kalınlığıyla basmam gerekiyor ki bunu düzgün basayım, ama gene de hatalı olacak. Çünkü 0,1 milimetrenin katları olması gerekiyor. Bunu benim en az 0,2 milimetre kalınlığında bir kalınlık yapmam lazım ki düzgün istediğim şekilde nizami bir baskı sürecim oluşsun. Üçüncü şeklimize geliyoruz. Üçüncü şeklimizi de seçiyorum obje modunda. Bunu check all diyelim. Bir tane non-fillet face'im, yani düz olmayan yüzeyim. 4 tane de düzgün birleşmeyen kenarım var. Non-fillet face'e bakalım. Burada non-planar'a tekabül ediyor. Yani bir yüzeyin bir ucundan bir ucuna olan bölümünün derece farkı 5 dereceden fazla ise bize bir yüzeyin yamuk olduğunu anlamına geliyor. Edit moda geliyorum. Bu non-fillet face hangisiymiş? Buradaki yüzeymiş. Sağdan görünüşe getiriyorum. Burada bizim şu şekilde düzeltmemiz gerekecektir. Nokta moduna geliyorum. Buradaki noktamı seçiyorum. G ile hareket imkanını veriyorum. Z tuşuna basıyorum ve yükseltiyorum. Mümkün olması birebir yapabilmek. Biraz daha düşürtüyorum. Burada bırakayım. Şimdi check all diyeyim. Artık eğri yüzey olarak tanımlanmadı. Burada da 5 derecelik bir açı toleransını bize veriyor. Bunu isterseniz manuel istediğiniz dereceyi de ayarlayabilirsiniz. Diğerine bakalım. Non-manifold edge. Burada şöyle bir hata var. Neden şöyle bir hata var? Bunu göremiyorum. Yine X-ray moduna geleceğim Alt Z ile. Bunun içerisinde bir katman olduğunu daha görüyorum. Yüz moduna geleyim. Bu noktalar bizim yüzlerimizi seçmemize yarıyor. Yani şu bakın, burayı seçtim. Bu noktalara tekabül etmesi gerekiyor. Burada bir tane daha nokta var. Bunun içerisinde bir yüz daha var anladığım kadarıyla. Bu da bize hata mesajı olarak dönüyor. İki farklı objeymiş gibi algılanıyor. X'e basıyorum. Only Face'e tıklıyorum. Edge kenarları da Only Edge and Face dersem burada komple bizim kenarlarımızı siler. Ne yapacağım burada? CTRL Z X, bu sefer Only Face'e tıklıyorum. Şimdi check all diyelim ve buradaki hatayı da bitirmiş olduk. Şimdi export bölümüne, yani çizimlerimizin STL veya diğer çizim formatlarında çıktısını almaya geldi. Export bölümündeyiz. Export bölümü 2 bölümden oluşuyor. Dosyamızın şeklinin verildiği, formatının verildiği ve altta da opsiyonlar bölümlerimiz bulunuyor. İlk öncelikle opsiyon bölümünden başlayayım. Opsiyon bölümünde General ASCII, ASCII format. ASCII format yazılı bir doküman olarak veriyor bunu. Bunu biz kullanmıyoruz. Scene Scale, yani bu sahne ölçeklendirmesini uygula diyoruz. Benim Blender'ım milimetre üzerinden ayarlı. Unit Scale bölümü de 1/1000, yani metrenin 1/1000'i bölümünden. Burada sahne düzenlemesi dediği, sahne ölçeklendirmesi dediği, buradaki sahnemizi de 1/1000 oranında düzelttim ki, çünkü sahnemde şekillerim, boyutları nedir? 2 milime 2 milim. Ben bunu şimdi metrelik ölçekte yaptığım zaman ufacık görünecek. Mecburen buradaki sahnemi de 1/1000'e aldım. Şimdi şeklim de milimetre üzerinden, sahnem de milimetre üzerinden, bunu seçtiğim zaman benim dilimleme programında çok ufak görünecektir. Ondan dolayı da bu iki ölçeklendirmem var ise ayrıyetten de sahne ölçeklendirmesini seçmiyorum. Devamında geometri bölümü var. UV, normals, renkler ve texture, yani giydirmeleri de ekle deniyor. Burada ama ben STL formatını kullanıyorum. Benim yazıcım bir renk basan bir yazıcı, Unicubik. Bundan dolayı da bu STL formatında bu verileri işleyemiyorsunuz.
Ama mesela bambu veya farklı 2 farklı renkler veya daha fazla renk basacaksanız mecburen OBJ veya PLY seçmeniz gerekiyor. STL formatında zaten burası olmuyor. Benim şu an bunu da işime yaramıyor. Bunu da kapatıyorum. Şimdi export bölümündeyiz. Dosyamı nereye kaydedeceğimi seçiyorum. Burada desktop'ta benim 3D print sahnem var. Burada yeni açtığım klasöre accept diyorum. Buraya kaydedecek çıkarttığım dosyaları. Şöyle yapacağım. Bu sahne ölçeklendirmesini bir seçerek ve ikincisinde de seçmeyerek 2 farklı dosya oluşturacağım. Cura dilimleme programında da bunları örnekli olarak göstereceğim. İlk öncelikle küremi seçiyorum. Sahne ölçeklendirmesini seçmeden export diyorum ve burada exported uyarısı çıktı. Şimdi küpümü seçiyorum. Burada sahne ölçeklendirmesini de uygula diyorum ve bu şekilde export diyorum. Bu da export oldu. Şimdi Cura dilimleme programına geçebiliriz. Burada Blender gibi açık kaynak yazılımlı bir programdır. Burada öncelikle ayarlarda, Cura'yı yapılandırda, genel ayarlarda şunu seçmenizi öneriyorum. Daha doğrusu seçmemenizi. Bir ölçeklendirme problemi olduğu zaman Cura boyutlandırmayı otomatik yapıyor. Büyük modelleri ölçeklendirin, çok küçük modelleri ölçeklendirin. Bu iki seçeneği de kaldırın. Sonrasında gene benim açıklamalarda yazdığım, çevirisini yapay zekalar yardımıyla yaptığım rehber programı var. Kur'an'ın üzerine çok fazla internette videolar bulunmuyor. Bu rehber programının da Türkçe versiyon yok. Burada bütün parametrelerin resimlerle anlatıldığı bölümler bulunuyor. Ben bunu yapay zeka yardımıyla Türkçe'ye çevirdim, düzenlemesini yaptım. Bu rehber de sizin çok işinize yarayacak. Tavsiye ederim benim göstermiş olduğum yollarla yüklemenizi. Yatay büyüme bütün parametreleri tek tek anlatmaktadır. Şimdi dosyalarımızı sırayla Cura'ya ekleyelim. 2 tane dosyamız vardı. Biri küp, biri küre, ikosfer. Şimdi ilk öncelikle ikosferi bir ekliyorum. Bunu sahne ölçeklendirmesini yapmamıştık. Çok küçük görünüyor çünkü milimetre olduğu için bunu seçelim. Ölçeklendirmemiz %100, %100, %100 ve 2 milim 2 milim 1.9. Benim Blender'da da bu şekildeydi. Hatta kontrol edelim hemen. Küremi seçiyorum, iteme geliyorum. 1.9, 2, 2. Çok güzel. Dilimleme programına geçelim. Bunu siliyorum delete ile. Şimdi sahne ölçeklendirmeli olan dosyamı da atayım. İkosfer değildi, küptü bu sefer. Bunu attım. Hiç görünmüyor bu sefer. Ama burada var. Seçiyorum sol alt listeden, nesne listesinden ve sahne ölçeklenmem neydi? Binde birdi. Gene %100'e ekranımda sahnede görünüyor ama bu sefer binde bire çevirdiği için 0,002 milimetre. Bunun amacı da normalde Blender metrelik versiyonda yapılmakta. Sizin çizimlerinizde bu sahne ölçeklendirmesini yapmadığınız zaman metrik üzerinden yaptığınızdan dolayı sahne ölçeklendirmesinde binde bire düşürüyor o özellik ve burada milimetreye tekabül ediyor. Lakin ben sahne ölçeklendirmesinde yaptığımdan dolayı burada herhangi bir seçmemize ihtiyaç kalmıyor. Bu şekilde videomuzun da sonuna geldik. Umarım yardımcı olmuşumdur. Karşılaşmış olduğunuz problemleri yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.